Herkese selamlar. Almanya'ya ilk geldiğinizde her şey biraz kafa karıştırıcı olabilir değil mi? Resmi daireler, formlar, Almanca kelimeler ama içiniz rahat olsun. Her şey sandığınızdan daha basit. Bu maceraya atılırken atmanız gereken ilk ve en önemli resmi adım Anmeldung. Yani resmi ikamet kaydınızı yaptırmak. Gelin bu işlemi nasıl kolayca halledebileceğinize ve diğer birçok işlemi nasıl yapabileceğimize birlikte bakalım. Almanya'da ilk yapmanız gereken şey resmi kayıt işlemlerinizi tamamlamaktır. Taşındıktan sonraki 14 gün içinde ikamet ettiğiniz yerdeki belediye kayıt ofisine, Bürgeramt'a giderek adresinizi kaydettirmeniz zorunludur. Kayıt sırasında size bir ikametgah belgesi verilir. Bu belge banka hesabı açmaktan oturum izni almaya kadar her yerde işinize yarayacak en önemli resmi kağıttır, unutmayın. Vize süreniz dolmadan Yabancılar Dairesi'ne Ausländerbehörde giderek oturum izni başvurusu yapmalısınız. Bu başvuru kalış amacınıza, iş, eğitim, aile birleşimi ve benzeri göre değişir. İş arama için geldiyseniz eğer nitelikli bir işçiyseniz size genellikle 6 aylık bir iş arama vizesi verilir. Bu süre içinde iş bulursanız oturum izninizi çalışma iznine çevirebilirsiniz. İş arama sürecinde geçiminizi sağlayabileceğinizi kanıtlamanız gerektiğini unutmayın. Örneğin aylık 1000 euro gibi bir mali yeterlilik sunmanız beklenebilir. Bir diğer konu da maaş almak, kira ödemek, faturaları düzenli yatırmak için bir Alman banka hesabına ciro kontoya ihtiyacınız olacak. Bunun için de belli başlı belgeler sizden istenecek. Bunlardan ilki pasaport ve geçerli vize, adres kaydı sonrası aldığınız ikametgah belgesi, işe bağlı olarak geliyorsanız iş sözleşmeniz, öğrenciyseniz üniversite kayıt belgeniz gerekli oluyor. Bunların dışında başvuru formunu ve pasaportunuzu bir posta şubesine götürerek bir hesap açabilirsiniz veya yine farklı olarak video görüşmesi banka üzerinden yaparak genellikle birkaç dakika içinde hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Eğer öğrenci vizesiyle geldiyseniz mali yeterliliğinizi kanıtlamak için bir bloke hesap açmanız da gerekebilir. Almanya'da sağlık konusu da önemli bir konu. İkamet eden herkesin sağlık sigortası yaptırması zorunludur. Yasal sağlık sigortası (GKV) çalışanların büyük çoğunluğu bu sigortaya dahildir. Primler gelire göre belirlenir ve aile sigortası kapsamında eş ve çocuklar ücretsiz olarak faydalanabilir. Sağlık sigortası yaptırdığınıza dair belge olmadan ne işe başlayabilir ne de üniversiteye kaydolabilirsiniz. Yeni hayatınıza sorunsuz başlamak için yanınızda getirmeniz gerekenler ve bilmeniz gereken bazı pratik bilgilerden bahsetmek istiyorum. Pasaport ve vizenin yanı sıra doğum belgesi, evlilik cüzdanı varsa, diploma, sertifikalar ve Almanca dil sertifikalarının orijinalleri, uluslararası ehliyet varsa, aşı karneniz ve varsa sürekli kullandığınız ilaçları için reçeteleriniz. İlk birkaç gün idare edecek kadar da nevresim takımı, havlu ve temel hijyen malzemeleri bavula koyulabilir. Almanya'da her şeyi bulabileceğiniz için büyük bir stok yapmanıza gerek yok. Almanya'da bir de hava koşulları değişkendir. Mevsime uygun kıyafetlerin yanında her zaman işinize yarayacak su geçirmez bir ceket ve rahat yürüyüş ayakkabılarını getirmek de bence akıllıca olacaktır. Ve ayrıca yine yeni gelenler için kendi ülkenize ait özel baharatlar veya ilk günler için birkaç atıştırmalık getirebilirsiniz. Ancak et ve süt ürünleri gibi bazı gıdaların gümrük kurallarına takılabileceğini unutmayın. Özetle Almanya'da ilk işiniz adres kaydı Anmeldung yaptırmak, ardından bu belgeyle banka hesabı açmak, sağlık sigortası yaptırarak oturum izni başvurusunda bulunmak. Bu adımları tamamladıktan sonra yeni hayatınızı kurmaya odaklanabilirsiniz ve kurslara başlayabilirsiniz. A1 sertifikası ile geldiniz. A1 seviyesi dil öğreniminde ilk ve en önemli temel adımdır. Bir sonraki hedefiniz günlük hayatta daha fazla iletişim kurabileceğiniz A2 seviyesi olmalıdır. Bu seviyeyi Almanya'da tamamlamak için izleyebileceğiniz bir takım temel yollar vardır. Onlardan bahsedelim. Seviye tespit sınavına katılmanız beklenebilir. Birçok kurum
kursa kaydolmadan önce A1 sertifikanız olsa bile mevcut seviyenizi belirlemek için ücretsiz bir seviye tespit sınavı ister. Bu size dediğim gibi A1 sertifikanız olsa bile A2-1 veya doğrudan A2-2'den mi başlamanız gerektiği ile ilgili net bilgi verir. Entegrasyon kursuna katılmak için öncelikle BAMF tarafından verilen katılım izni veya katılım zorunluluğu belgesine ihtiyacınız var. Bu belgeyi Yabancılar Dairesi oturum izninizi alırken düzenler ve size verir. İş merkezi yani Job Center veya Sosyal Yardım Dairesi, Sosyal Amt gibi eğer işsizlik maaşı, Bürgergeld veya sosyal yardım alıyorsanız bu kurumlar sizi kursa yönlendirebilir ve masrafları da karşılayabilir. A1 seviyesi olduğunuz için genel entegrasyon kursunun ikinci modülünden A1.2 itibariyle başlamanız muhtemeldir. Kursun tamamı sizi B1 seviyesine taşımayı hedefler. Toplam dil kursu, Sprachkurs 600 ders saatidir. Dil kursundan sonra 100 saat oryantasyon kursu olur. Bu Almanya'nın hukuk sistemi, kültürü ve tarihi hakkında bilgi verir. Bu sınavı geçmek vatandaşlığa geçmekte de kolaylık sağlar. Ücretlere de değinelim. Kurs ücretleri size verilen izin belgesine ve maddi durumunuza göre değişir. Bürgergeld, sosyal yardım, sığınmacı yardımı alıyorsanız kurs ücretinden tamamen muaf olabilirsiniz. Maddi durumunuz bu şekilde değil ise ancak BAMF onaylı katılım izniniz varsa her modül 100 ders saati için yaklaşık 229 euro ödersiniz. Herhangi bir devlet desteği olmadan kendi başınıza katılmak isterseniz de modül başına yaklaşık 229 euro ile 458 euro arasında değişen bir ücret ödemeniz gerekir. Kursu başarıyla tamamlarsanız da ödediğiniz ücretin %50'sini BAMF'tan geri isteyebilirsiniz. Yani bütçenize, zamanınıza ve hedeflerinize uygun kursu bulabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz eyaletteki Yabancılar Dairesi konuyla ilgili zaten destek olduğu için, kurs yerlerini de gösteren bir belge verdiği için o bölgedeki en yakın yerleri internetten de bulup arayabilirsiniz. Seçenekler oldukça çeşitli. Başka açıdan şöyle A2 veya üzeri bir kursa kaydolurken bir önceki seviyeyi yani A1'i başarıyla tamamladığınıza dair sertifikanızı veya seviye tespit sınavı sonucunuzu ibraz etmeniz gerekecektir. Almanya'da her bütçeye ve ihtiyaca uygun çok sayıda dil kursu sağlayıcısı bulunmaktadır. En yaygınları halk eğitim merkezleri, Volkshochschule, VHS. Üniversitelere bağlı dil merkezleri var. DAAD onaylı yoğun kurslar var. Üniversite eğitimi almayı hedefleyenler için. Özel olarak tasarlanmış akademik odaklı kurslar bunlar. Ayrıca Goethe Enstitüt dünyanın en prestijli Almanca kursu sağlayıcısıdır. Kursa kaydolduğunuz kurumdan bağımsız olarak birçok yerde Goethe sertifikat, TELK veya TESDAFS gibi resmi sınavlara da girebilirsiniz. Bu sınavların belirli tarihleri ve ücretleri vardır. Uygun olanı seçerek Almanca maceranızı güvenle sürdürebilirsiniz. Almanya'da oryantasyon kursu olarak bilinen şey integrasyon kurs yani uyum kursudur. Yani Almanya'ya sosyal, kültürel ve dilsel olarak uyum sağlamaktır. B1 seviyesi sonrası yani dil kursundan sonra gelen bu bölüm 100 ders saati sürer. Bu kursta Almanya'nın hukuk sistemi, temel haklar, anayasa, kültür, gelenekler, günlük yaşam, bir arada yaşama, tarih, yakın tarih, birleşme süreci gibi bilgileri verir. Oryantasyon kursunun sonunda Leben in Deutschland, Almanya'da yaşam adı verilen sınav yapılır. Almanya hakkında öğrendiğin bilgileri ölçer. Bu sınavı ve B1 sınavını başarıyla geçersen uyum kursu sertifikası almaya hak kazanırsın. Bu sertifika özellikle Alman vatandaşlığına başvururken veya süresiz oturum izni alırken büyük kolaylık sağlar ve çoğu zaman da zorunludur. Umarım bu açıklamalar kafandaki oryantasyon kursu kavramını netleştirmene yardımcı olmuştur. Başka merak ettiğim bir şey olursa çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Dil kursları ve sınav hazırlığının yanında Almancayı günlük hayatına dahil etmek çok önemlidir. Örneğin dinleme, sevdiğin Alman müziklerini dinle,
podcastler keşfet veya dizileri altyazıda olsa takip et. Okuma yapabilirsin. Seviyene uygun kısa hikaye kitapları, basit haber sitelerine bakabilirsin. Deutsche Welle gibi. Konuşma yapabilirsiniz. HelloTalk veya Tandem gibi uygulamalardan dil partnerleri bulmaya çalışarak konuşmalar yapabilirsiniz. A2 temelini sağlamlaştırdığım bir basamak. B1 ise Almanca konuşulan bir ülkende bağımsızca hareket edebilmenin ilk büyük resmi adımı. A1'i başarmış biri olarak bu yolda ilerlemek için gerekli disipline ve potansiyele zaten sahipsin. Umarım bu bilgiler yolculuğunu netleştirmene yardımcı olur. Yeni videolarda görüşmek üzere.